Zihin okuma, kulağa bilim kurgu gibi geliyor, değil mi? Peki bu teknoloji gerçekten filmlerde gördüğümüz gibi mi, yoksa işin aslı çok daha farklı mı? Gelin bu konuyu kaynaklar üzerinden bir netleştirelim. Şöyle bir anlığını hayal edin. Yolda yürüyorsunuz, tanımadığınız biri karşınıza çıkıp diyor ki, az önce telefonunun şifresini aklından okudum. Ne hissederdiniz? İşte bu senaryo bizi tam da konunun kalbine götürüyor. Böyle bir iddia bilimsel bir gerçeğe mi dayanıyor, yoksa tamamen kurgu mu? Bu analizde yol haritamız şöyle. Önce zihin sinyallerini çözmeye çalışacağız ve beyin bilgisayar arayüzlerinin bugünkü durumuna bakacağız. Sonra teknolojinin fiziksel sınırlarına, ardından getirdiği etik sorulara dalacağız. En sonda da bu konudaki yaygın mitleri ve gerçekleri şöyle bir ayıklayacağız. Pekala, hadi başlayalım. İlk olarak şu zihin okuma kavramını doğru bir yere koymamız lazım. Çünkü bilim kurgudan arındırıp bilimin gerçekte ne dediğine odaklandığımızda manzara epey değişiyor. Zihin okuma denince aslında aklımıza gelenleri temelde ikiye ayırabiliriz. Birincisi, hepimizin bildiği o efsane, telepati. Yani iki zihin arasında doğrudan, hiçbir cihaza gerek olmadan düşünce aktarımı. Bilimsel olarak böyle bir şeyin kanıtı en azından şimdilik yok. İkincisi ise bilimin asıl odaklandığı alan, sinyal çözümleme. Yani beyin bilgisayar arayüzleri aracılığıyla beyinden yayılan elektrik sinyallerini analiz edip kişinin niyetini veya neye odaklandığını tahmin etmeye çalışmak. Ve bir de üçüncü bir zihin okuma türü var ki bu aslında hayatımızın tam da içinde. Davranışsal tahmin. İnternetteki tıklamalarınız, bir ürüne ne kadar süre baktığınız gibi verilerden yola çıkarak tercihlerinizin istatistiksel olarak tahmin edilmesi. Yani bu sinirsel bir okuma değil, tamamen bir veri analizi. Şimdi gelelim bilimin uğraştığı o ikinci anlama, yani beyin bilgisayar arayüzlerinin bugün gerçekte neler yapabildiğine. Burada hem bizi şaşırtacak başarılar var, hem de göz ardı edemeyeceğimiz sınırlar. Bakın, burada iki temel BBA türü arasında ciddi bir performans farkı var. İnvazif olanlar, yani ameliyatla doğrudan beyne yerleştirilen elektrotlar, karmaşık motor görevlerinde %90'lara varan bir doğruluk yakalayabiliyor. Ama non-invazif, yani kafatası üzerinden ölçüm yapan EEG gibi cihazlarda bu oran %70'ler civarında kalıyor. Ameliyat gerektiren invazif yöntemler gerçekten de inanılmaz işler başarıyor. Felçli bir hastanın sadece düşünerek ekrana yazı yazmasını, robotik bir kolu hareket ettirerek bir şeyler kavramasını, hatta bazı sistemlerde o kol aracılığıyla dokunma hissini yeniden kazanmasını sağlayabiliyorlar. Hassasiyetleri gerçekten çok yüksek. Non-invazif yöntemler ise EEG başlıkları gibi dışarıdan kullanılan çok daha güvenli ve erişilebilir cihazlar. Bunlarla da harika şeyler yapılıyor. Mesela belirli harflere odaklanarak yazı yazmayı sağlayan P300 sistemleri var veya evet hayır gibi basit komutları zihinsel olarak seçme imkanı sunuyorlar. Ama tabii ki hassasiyetleri daha düşük. Peki madem bunları yapabiliyoruz, neden daha fazlasını yapamıyoruz? Neden birinin aklından geçenleri rastgele okuyamıyoruz? İşte bu sorunun cevabı tamamen düşüncenin ve sinyallerin fiziğinde yatıyor. Bu tablo durumu harika bir şekilde özetliyor. Bakın, EEG gibi yöntemler sinyali çok hızlı yakalıyor ama kafatası bir kalkan gibi sinyali dağıttığı için görüntü bulanık oluyor. fMRI ise beynin tam olarak neresinin aktif olduğunu çok net gösteriyor ama kan akışını ölçtüğü için çok yavaş kalıyor. Cerrahi implantlar ise hem hızlı hem de net ama adından da belli ciddi cerrahi riskler taşıyor. Kısacası bu teknolojide sihirli bir değnek yok. Hız, netlik ve güvenlik üçgeninden sadece ikisini aynı anda seçebiliyorsunuz. Hızlı ve net bir sinyal istiyorsanız, güvenlikten ödün verip ameliyat riskini göze almanız gerekiyor. Güvenli olsun derseniz, ya hızdan ya da netlikten feragat etmek zorundasınız. Bütün mesele bu. Teknolojinin sınırlarını anladık. Şimdi çok daha önemli bir alana geçiyoruz: etik. Asıl soru şu: teknik olarak bir şeyi yapabiliyor olmamız, onu yapmaya hakkımız olduğu anlamına gelir mi? Bu teknolojiye deneyimlemiş birinin internette paylaştığı bu his, konunun ne kadar kişisel ve hassas olduğunu gösteriyor. Rızanız olmadan zihinsel mahremiyetinizin ihlal edilmesi fikri, gelecekte bir işverenin veya sigorta şirketinin zihinsel durumunuzu gözetlemesi gibi somut riskleri de beraberinde getiriyor. İşte tam da bu endişelere yanıt olarak nörohaklar diye yepyeni bir kavram ortaya çıktı. Bu, özellikle beynimizi ve zihinsel süreçlerimizi yeni teknolojilerin potansiyel suistimallerine karşı korumayı amaçlayan bir insan hakları çerçevesi.
Ve bu artık sadece teorik bir tartışma değil. Durum o kadar ciddiye alınıyor ki 2021'de Şili dünyada bir ilki imza atarak zihinsel bütünlüğü ve nöro hakları anayasal güvence altına alan ilk ülke oldu. Bu gelecekte daha fazla ülkenin atacağı adımların bir habercisi olabilir. Son olarak öğrendiklerimizi pekiştirmek için bu teknoloji hakkındaki en yaygın 3 efsaneyi hızla düzeltelim. Birinci efsane. Piyasada satılan basit bir EEG başlığıyla birinin aklından geçen karmaşık düşünceleri okuyabilirsiniz. Gerçek şu ki bu cihazlar sadece genel beyin aktivite seviyelerini, mesela odaklanma ya da rahatlama gibi, ölçebilir. Detaylı içerik çıkarımı uzun ve kişiye özel eğitimler olmadan kesinlikle mümkün değil. İkinci efsane. Bir MRI makinesine girersem, aklımdan geçen cümleleri kelimesi kelimesine ekranda görebilirler. Bu da büyük bir abartı. Mevcut teknoloji, çok uzun eğitimler ve kişinin tam işbirliğiyle sadece düşündüğü konunun genel teması hakkında, mesela bir hayvan mı yoksa bir bina mı düşündüğü gibi sınırlı tahminlerde bulunabiliyor. Üçüncü ve son efsane, bu teknolojiler mükemmel bir yalan dedektörüdür. Bu tamamen yanlış. Beyin sinyalleri kişinin doğruyu söyleyip söylemediğini değil, stres, heyecan veya bilişsel efor gibi duygusal durumlarını yansıtır. Bu sinyaller güvenilir bir yalan testi için kesinlikle yeterli değildir. Özetle, bütün bunlardan çıkarmamız gereken en önemli sonuç şu. Bugün zihin okuma olarak adlandırdığımız şey, aslında birinin aklından geçenleri serbestçe okumak değil, belirli görevler için eğitilmiş, sınırlı ve oldukça gürültülü beyin sinyallerini yorumlamaya çalışan bir çeviri teknolojisidir. Peki, tüm bu gerçekler ışığında size bir soru. Sizce bu teknoloji potansiyelini ilk olarak hangi alanda en çok gösterecek ve hayatımızı kolaylaştıracak? İletişim kuramayanlar için yeni bir ses mi olacak, fiziksel rehabilitasyonda bir devrim mi yaratacak, yoksa öğrenme ve eğitimde yeni yardımcılarımız mı olacak? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın.